Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Kuş soluğu aksesuarı yapacağız. 2 tane kalıbımız var. Dış kalıbı ve iç kalıbı yağlıyoruz önce. Dışa getireceğimiz kalıbın iç tarafını yağlıyoruz. İçine oturtacağımız bu mavi plastik kabında dış kısmını yağlıyoruz ki kolayca çıkabilsin diye alçıdan. Daha sonra karton piyer alçımı hazırladım. Boza kıvamından biraz daha fazla, daha kıvamlı hazırladım. Yaklaşık 8 bardak alçı kullandım. Şimdi alçımı döktüm ve mavi kabı içerisine yerleştiriyorum. Tam olarak merkeze oturtmaya dikkat edin. Çünkü eşit kalınlıkta olsun kenarlar. Ortaya oturttuktan sonra içerisine ağırlık yerleştim. Taban kısmına çok yaklaştırmayın. Taban kısmının kalın olması gerekiyor. Sonra kaydı olarak kullanacağım plastik kabı da yine harcımı hazırladım ve döktüm. Şimdi 2 saat geçti. 1 saatte de katılaşıyor da ben 2 saat bekledim ve bunları kalıplardan gördüğünüz gibi çok kolay çıkarttım. Çok iyi bir şekilde plastik kalıpları yağlayalım. Sonra bunların etrafındaki kalıntıları maket bıçağı ve zımpara yardımıyla hafif temizledim. Şimdi kabımı kaidenin üzerine yapıştırmak için yine aynı harçtan hazırladım, ancak bu sefer harcımın içerisine biraz da çiçek tutkalı ilave ettim. Aklınızda bulunsun. Şimdi bu hazırladığım kalıpların üzerine kuşlar yerleştireceğim. Bunları soğuk porselen hamurundan hazırladım kuşları. Zor gibi belki görünebilir bazılarımız ama inanın bunu elinizde böyle oynayarak yavaş yavaş kuş şeklini yakalıyorsunuz. Bir kuş fotoğrafına bakarak da bunları yapabilirsiniz, kuşları. Tavsiyem bu. Önce kafasını şeklini veriyoruz. Daha sonra kuyruk kısmını çıkartalım ve gagayı dikleştirelim. Bu şekilde alt tarafı da biraz bombeli bırakalım, kuşun göbek kısmını. Bu şekilde hazırladım. Çöp şişlerimle de hafif hafif çizgiler verdim. Kanadın üzerinde de çizgiler var ve kuyrukta çizgiler var. Bunları siz verebilirsiniz. Sonra gözlerini belirledim. Gözlere küçük siyah boncuk da yapıştırabilirsiniz, takabilirsiniz. Ben içerisine oyuk bıraktım. Sonra boyayla dolduracağım. Gördüğünüz gibi kaide ve kabım birbirine çok iyi bir şekilde yapıştı. Şimdi kuşları yine çiçek tutkalıyla yerleştirdim. Bakın, hem kuşa hem de buradaki objenin üzerine çiçek tutkalını sürdüm. İstediğim yerlere yapıştırdım. Bunu ben 2 hafta beklettim projemi. Sonuçlarını gördüm. Sizinle paylaşmadan önce kuşlar çok iyi yapıştı. Hiç sorun olmuyor. Merak etmeyin. Daha sonra içerisine mavi su görünümü vermek için okyanus, kadensini okyanus rengine boyadım. Ben okyanus rengini çok beğeniyorum. Bunu 1 kat boyarsanız açık renk, 2 kat daha koyu oluyor. Tek katı tercih ettim. Daha sonra aralara koyuluklar da vermeye çalıştım. Aynı boyadan kuşların üzerine de uyguladım. Mavilikler verdim. Kuşların üzerine biraz da Rich'in safir renginden koyuluklar da yaptım. Şimdi sarı rengimle kafa ve kuşların göbek kısmına sarılıklar verdim gördüğünüz gibi. Biraz renklendiriyorum. Bu renklendirmeyi yaparken orijinal kuş fotoğraflarına baktım ben. Siz de bakabilirsiniz. Pinterest'te kuş fotoğrafları var. İstediğiniz yere istediğiniz renkleri, istediğiniz kuş rengini de uygulayabilirsiniz bunları renklendirirken. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış. Daha sonra kırmızı boyamla hafif göbek kısımlarını biraz daha renklendirdim. Evet, bu şekilde. Siyahla gözlerine siyah boyayla doldurdum. Gözlerini akrilik boya bu. Hafif beyazla hafif ışıklandırmalar yaptım. Böyle tüylerinde beyazlıklar
yapmaya çalıştım. Fırçamızı hafif hafif sürelim bu beyazlıkları verirken, tam bir tüy görüntüsü oluştursun diye. Şimdi daha sonra dış kısmını Rich'in bebek mavisine boyamıştım tamamını. Şimdi hafif Burnt Umber ve Glazing Medium'u karıştırdım ve eskitmelerime başladım. O kısmı biraz hızlı geçmişim. Bu objenin tamamını bebek mavisi rengine boyadım. 2 kat kuruttum ve sonra eskitmelere başlıyorum. Sürsil tekniği uyguladım. Koyu kalmak istenen yeri çok az silelim. Açmak istediğiniz yeri hafif bastırabiliriz. Kuru bez kullandım bunun için. Burnt Umber eskitmemi yaptıktan sonra kahveyle de hafif kenardan koyuluklar verdim. Bu Rich'in kahve isimli rengi Multisurface boya. Bu boyayı çok beğendim ben. Yeni aldım. Gerçekten çok hoş. Kenarlara bu şekilde uyguluyorum. Hafif hafif bu boyanın kenarlardan damlaması da çok güzel bir görüntü veriyor. O yüzden su aldım ve boyayı fırçamı sulandırarak hafif akıtmalar yapmaya çalışıyorum bu kenar kısımlarında. Evet, bunu da bu şekilde uyguladım. Evet, kenarlara bu şekilde hafif hafif uygulayabiliriz. Evet. Şimdi koyulaştırmaya devam ediyorum. Kenarlara bu pompon fırçayı kullandım. Çok boya olmasın süngerinizin üzerinde. Süngerinizin fazlasını peçeteye pat pat yaparak alın. Hafif hafif sürelim. Yani böyle çok sık sık boyaya batırmayalım. Zaten bu süngerde renk oluyor ve çok olursa çok koyu oluyor ve donuk duruyor. Kenarlardaki o motiflerin yuvarlak yerlerin birleştiği kısımlara da, oyuk kısımlara bu şekilde yapmayı ben uygun gördüm. O anda aklıma geldi ve uyguladım. Ben yaptığım çalışmalarda herhangi bir şeye bakarak yapmıyorum. O anda doğaçlama gelişiyor bu boyamalar sizlerle birlikte. Bakın, yakından göstereyim. Kahve çok güzel bir renk için bu kahverengi ve bunlarla bu şekilde koyulttum. En alttaki kaide kısmını da koyuluklar ekleyerek ikisini birlikte, gövde ve kaide kısmını birbirine uyumlu yaptım. Şimdi vernikliyorum. Rich'in yine yarım mat verniği. Bütün kullandığım malzemeler açıklama kısmında bulunmakta. Videomu beğendiyseniz beğeni yaparak kanalıma abone olup beni destekleyebilirsiniz. Eğer bir sonraki videodan haberdar olmak için de lütfen zil simgesini tıklayarak bildirimleri açabilirsiniz. Bu şekilde beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu proje gerçekten çok güzel. Ben mutfağın masasına koydum bunu. Siz de mutlaka deneyin. Çok düşük maliyette oluyor. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.